Arkadaşlar arı merkezi Angara Arıcılık. Ankara'nın Angara'sı diyelim. Arkadaşlar nispeten paketleme ürünleri. Taşıma ürünleri, koliler, straforla, petek taşıma ürünleri, cam kavanoz taşıma ürünleri, kargolama ürünleri gibi ürünler sergileniyor. Satışları yapılıyor. Şu şekilde normal petekli taşıma, karton, yani ziyade arıcılık ürünlerinin paketlenmesi ve sevkiyatına yönelik ambalaj ürünleri ne ilişkin bir firma. Firmanın ulaşım, iletişim bilgilerini size vereceğim. Pardon, bir kart var mı? Tamam, şöyle bırakın isterseniz. Firmaya ürünlerle ilgili alışveriş yapmak üzere ulaşmak isteyen kişiler irtibat numaralarından ulaşabilirler arkadaşlar. Evet. Teşekkürler. Kolay gelsin. Arkadaşlar kovan, plastik taban malzemeleri, üst kapakları ve diğer ekipmanlarla giriş uçuş delikleri, plakaları ve bölme tahtaları ile ilgili bir başka firmamız İzmir Kovan Tabanı firması standındayız. Arkadaşlar şöyle bir genel olarak ürünleri bir göstereyim. Şöyle kovan, plastik kovan tabanları var. Polen filtreli. Üst kapakları var. Yalıtımlı, yalıtımsız anladığım kadarıyla. Giriş takım olarak şekilde var. Şöyle perakende giriş daraltma sistemli olanları var. Şu şekilde. Muhtelif çeşitleri var arkadaşlar. Genişliklere göre farklı üretimleri var. 20 santimlik. Herhalde şu küçükleri de var. Denge sacı, evet. Taşıma esnasında anladığım kadarıyla. Kilit sistemleri var. Kalmadı, bitti şu anda. Bunlar seleler herhalde. İkiliye bölünebilen seleksiyon çıtamız var. Seleksiyon çıtaları. Evet arkadaşlar şöyle. Yeni bir ürünümüz var. Ağırlık plastik üzerine anladığım kadarıyla değil mi efendim? Bir ürün var. Şu yeni ürün. Kovanda çok rahatlık. Taban takımını veriyoruz. Kapağı veriyoruz. Evet. Şimdi ondan sonra ağacını koyuyoruz. Bu Evet. demonte kova. Evet. İsterlerse bunun ön taraflarını oradan tek olarak da alabilirler. Sadece yan uzun kenarları alacaklar. Giriş kısmı neresi? Giriş kısmı şurası. Evet. Ya Taban takımın bildiğiniz içinde hepsini var ve bu ön taraf plastik, arka tarafı plastik. Çok güzel. İçinde strafor var, korumalı. Evet. Orijinal ham madde, UV katkılı ve gıda boyalı. Plastik ürünlerin tamamı şeye uygun değil mi? Kodekse uygun. Sağlığa uygun. Sağlığa uygun. Güzel. Kapak dediğiniz gibi. Strafor yalıtımlı. Evet. Güzel. Ve tamam. şöyle bir şey. Bu ne kadar bu kova? Bu şu anda 700 lira. Artı kargo. Ama, tek katlı, evet. kuluçkalık olarak. Hı-hı. Bir de Anladım. katları da çıkacak. Bir 15-20 gün içinde. Anladım. Tek alt 700 lira. Takım değil. Bu şekilde 700 lira. Demonte olarak geliyor. Bunu Atıyor. demonte olarak siz üreticiden direkt tüketiciye ulaştırıyorsunuz. Kendisi şu şekilde montajını yapıyor ve kendisi kovan haline getiriyor. Doğru mu anladım? Güzel. Ön taraflar isterse ağacını kendi alıp kendim yapacağım ağacını derse sadece önle arkaya alacak. Şu şekilde ağaç ön var. takacak. Taban, Çok güzel. kapak montajı yapacak. Çok güzel. 4 tane var. Bu firmamıza da ulaşmak isteyenler telefon numarasından ve adresinden arayarak ulaşabilirler. Ürün almak isteyenler, bilgi almak isteyenler bu numaradan kendilerine ulaşabilirler arkadaşlar. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, hayırlı işleriniz olsun. Arkadaşlar Dumanlı Tarım standımızdayız. Burada da yine arıcıların ihtiyaç duyduğu güvenlik sistemlerinden, tel örgü sistemleri, güneş sistemleri satışı, tanıtımı sunulmakta. Firma yetkilisiyle görüşme yapalım. Buyurun sizi tanıyalım. Merhabalar.
Evren Keskin, Dumanlı Tarım Satış Danışmanı. Memnun oldum Evren Bey. Ürünleriniz neler? Ürünlerimiz çitmatik. Türkiye üretimi mi bu? Evet, kendi üretimimiz. Güzel. Yerli TCC'ye, evet. TS normunda. Evet. Anladım. Sene garantileri vardır. Her türlü belgesi mevcuttur. Şimdi bu güneş enerjisiyle bu da çalışıyor yine. Bunu çalıştıran panel hangisi? Çalıştıran panel şu panel. Şu panel. Hemen paneli şöyle yakın plan bir çekeyim arkadaşlar. Bu panelde elektriğimizi üretiyoruz. Ayrıca Üretilen elektriği kablolar vasıtasıyla sistemin içerisindeki aküye. Doğru mu? akü bunun içinde. Akü onun içerisinde. Bunun içerisinde dönüştürücü mü? Ne Bunun var? içinde kart ve bobini var. Kart ve bobini var. Şimdi mesela şöyle diyelim. 150 kovanlık bir arıcının, 100-150 kovanlık bir arıcının bu konaklayacağı yeri çevirmeye ne kadar bir tel lazım mesela size göre? 150 kovan. Yaklaşık çevresi 500 metre dersek. 500 metre. 3 sıradan çekerse 1500 metrelik bir tel. 1500 metre tel lazım. Böyle bir sistemi kurması için ne kadar bir maliyet gerektiriyor? Yaklaşık şu an 6.000, 9.000, 10.000 civarı bir maliyeti var. İstalatörler de dahil. 9-10 bin. Evet. 1500 metre için. 500 metrelik bir tane için. 500 metrelik için de yaklaşık 8.000 civarı. Yani bu tabii izolatörlerin maliyeti de biraz daha düşüyor. Evet. O yüzden ürün olarak Ne kadar bir garantisi var? 2 sene garantisi hepsi. Güzel. Yani bütün cihazlarımız telle dahil hepsi 2 sene garanti. Şunu merak ediyorum. Herhangi bir kimse, bu konuyu hiç bilmeyen bir kimse bu sistemi sizden şöyle paket halinde alsa, satın alsa, gitse yaylada arılığının etrafına kendisi hiç sorun yaşamadan rahatlıkla kurabilir mi? Kurabilir. Kurulumu çok basittir. Kırmızı tarafında ele veriyoruz. Siyah tarafında toprağa veriyoruz. Artı kısmını alanını genişletmiş oluyoruz. Hayvan geldiğinde ayı, domuz vesaire. Evet. Tele dokunduğunda arada iletken olduğu için elektrik çarpıyor. Özellikle etrafında bitki örtüsü olmaması lazım deniyor. Evet. Bu doğru mu? Bu bütün bu sistemlerin hepsinde geçerli mi bu? Etrafında değil, özellikle altında olmaması lazım. Altında. Çünkü toprakla temas edebilecek herhangi bir ottan, çöpten vesaire uzak tutulması lazım. Ha, eğer öyle olursa elektriği direkt topraklama yapıyormuş gibi doğru. aktardığı için geçersiz hale geliyor. Ha, buna aracılarımız dikkat etmesi lazım arkadaşlar. Bir de sizin sisteminiz farklı herhalde. Bakın şu şekilde şu bağlantı kısmı biraz daha farklı. Evet. Bu izolatörler dahil, kablo sistemleri dahil, güneş paneli dahil, her şey dahil. Yaklaşık 500 metre tel çit çeken bir arıcının maliyeti yaklaşık olarak ne kadar dediniz? 8.000 ve 9.000 lira civarı. 8-9 bin. Arkadaşlar Ekim ayı 2023, Ekim ayı ortalarında yaklaşık böyle bir maliyet var. Dumanlı Tarım firmasından bu sistemi almak isteyen kişiler şu şekilde bilgi ve iletişimi veriyorum. Arkadaşlar iletişim bilgilerini ve telefon numaralarını aktarıyorum. İrtibata geçerek kendileriyle hem bilgi hem de ürünlerle ilgili maliyet konusunda görüşme yapabilirler. Efendim çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun tekrardan. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Arkadaşlar bir diğer standımız Saf Petek. Steril kek ve petek üretimi üzerine çalışan firmamız. Türkiye'nin köklü petek ve kek üretim firmalarından bir tanesi. Geniş bir standı açmış durumdalar. Şöyle genel olarak bir ürünleri önce bir size göstereceğim. Arı yemi yapılmış. Saf Petek invert şurup üzerine. Çeşitli premix ve destek ürünleri var. Şu şekilde vitamin ürünleri var. Şimdi bunların detayını birazdan firma yöneticisine soracağız inşallah. Şu şekilde yine arı yemleri var. Çeşitli boyutlarda. Arkadaşlar proteinli Saf Petek keklerimiz var. Yine tam arı yemi var. Polenli, proteinli, çeşitli kek ürünleri var arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili firma yöneticisiyle kısa bir bilgi size vereceğim.
Efendim merhabalar. Sizi Merhaba, hoş öncelikle geldiniz. tanıyalım. Hayırlı Merhaba. olsun. İsminiz? İsmim Eyüp Ömer Özyiğit, Safpetek Yönetim Kurulu Başkanı. Hayırlı olsun efendim. teşekkür ederim, Standınız, sağ olun. fuarınız. Eyvallah, Allah sağ bereketli olun. kılsın. Amin. Buraya Allah gelip razı olsun, kurdunuz. Sağ olun. Şimdi şöyle bir kabaca ürünlerinizi bir kısaca özetlerseniz. Ürünlerimiz Neler getirdiniz standımıza? bizim kendi üretimimiz. Hepsi şu standta gördüğünüz bütün ürünler kendi ürünlerimiz. Evet. 1974 yılında kurulan 3. kuşak ben petek ve kek imalatçısı. Eski toprağız diyorsunuz. Yani Tamam. yeni değiliz, eskiyiz. Ürünlerimizde besleme grubu ve özel premixlerimiz var. Besleme grubumuzda arı keklerimiz var malum. Kek grubumuzda da Evet. çeşitli premixlerimiz var, vitamin grubumuz var, özel şuruplarımız var, inver şuruplarımız. Evet. İmer şurupları. Petek Evet. imalatımız yine var. Ürünlerimizde varroa için yaptığımız özel premiximiz var. Vitamin, mineral, amino asit grubumuz var. Özellikle Vitamin- ürünleriniz arasında en vurucu ürünümüz şudur diyeceğiniz ürününüz hangisi? Şu anda tutulan- şu anda yapmış olduğumuz Sapogreen. Çok güzel. Şu anda Biraz detaylandırır mısınız? detaylandırmak şu, tabii ki herkes bu ürünü taklitlerini yapıp ama biz Patentli ürününüz. patentli ürünümüz, Patentli kendi kendi ürünümüz. ürününüz. Güzel efendim. İçerisinde tamamen organik formik asit ve oksalit asit, sitrik asit üçünün birleşimi Karışımı. ve 6 çeşit yağla ürettiğimiz. Tabii ki bir yıldır bunun biz Ar-Ge'sini yapıyorduk. Piyasada bunun benzerleri var ama içindeki kullandığımız yağlarla varroa için özel premixtir. Evet. Varroa için özellikle %100 netice aldığımız bir ürün. Ankara Fuarı'nda bu bombamızı patlattık. Neticesi de çok güzel. Zaten son kalan mallarımız da bunlar kaldı. Başka da malımız yok. Ama şu bir gerçek ki daha önceden internetten sipariş verip de kullanan üreticilerimiz bugün hepsi 3 gündür buradayız biz. Hepsi teşekkür edip işte biz malzemeyi bulduk. Malzememiz bu diyenler hepsi teşekküre geldiler yani. Ve biz Artık buraya gelirken yani- de bizde kayıtlı olan bu bölgedeki yakın illerdeki 2500 aracımıza da biz mesajlarımızı çekerek fuarda olduğumuzu bildirdik. Evet. Onlar da sağ olsunlar hepsi dün bugün yarın gelecek bir ekibimiz var. Onlar da hepsi bugün ziyaretimizi yaptılar. Ürün yelpazemiz bu. Hayırlı olsun Eyvallah. Eyüp Bey. Yani özellikle Türkiye'de arıcıların en önemli sorunlarının başında hala varroa geliyor. Evet. Varroa kaynaklı hastalıklar geliyor. Dolayısıyla arıcılarda bir hala hem ürünün muhtevası bakımından bir tereddüt devam ediyor, bir birliktelik yok. Hem de alınan sonuçların, daha doğrusu sonuç alınamamasına yönelik tereddütler devam ediyor. Eğer böyle başarılı bir ürün olarak piyasada oturmuş bir ürün ortaya çıkarmışsa Biz Safpetek firması gerçekten- olarak imzamızı attığımız her şeyin arkasındayız. En ufak bir sorun olursa üreticimiz direkt kendi hatlarımıza ulaşıp şikayetlerini de memnuniyetlerini de bildirebiliyorlar. Çok özür Buyurun. dilerim. Estağfurullah. Sadece bu Sapogreen ile ilgili özel bir soru soracağım. Tabii. İçeriğinde şu anda siz formik asit, amitraz Hayır amitraz yok. yok. Formik kesinlikle. asit, oksalik asit Oksalit, ve formik çeşitli yağlarla asit, üretilmiş sitrik bir ürün. asit, bir de sitrik asitimiz var. Sitrik asit Evet. tamam. Bu Onlar organik tamamen organik asitler zaten hiçbir şekilde zararı olmayan Kesinlikle, asitler. Dünya kesinlikle. genelinde kullanılan asitlerdir ve eklediğiniz diğer o kültür yağlara da zannediyorum onlar da zaten yıl boyu kullanılan. Kesinlikle. Organik asitleri tavsiye eden, kullanan biliyorsunuz videolarımızda daima bunları sizlere sunuyoruz. Şimdi şu diğer ürünlerimizi de bir Saburex'imiz de bu da yine bizim Ar-Ge'lerimizin sonunda ürettiğimiz bir ürünümüz. Arının bağışıklık sistemini, güçlendirici. evet, bağışıklık sistemini güçlendiriyoruz. Evet. İçerisinde probiyotik ağırlıklı bir ürünümüz. Bunun küçük boyutu da var herhalde öyle mi? Bizde tek boy, yarım kiloluk. Yani Evet. bunda yarım kiloluk yapıyoruz. Tamamen amatör arıcı değil, profesyonel arıcılar için Evet. biz idarelindeyiz. Yine kendi ürünümüz olan Safobit'imiz var. Bunda da tamamen
Tivol ağırlıklı herhangi bir organik Tamam. kekik Ham ağırlıklı maddesiyle, var. evet. Ürünlerimiz böyle. öyle. Eyüp Bey çok teşekkür ediyorum. teşekkür Hayırlı ederim. olsun. Sağ olun, Allah muvaffak teşekkür etsin. ederim. Sağ olun. Çok memnun oldum. teşekkür ederim. Saf Petek firmasına bu ürünlerle ilgili ulaşmak isteyen kardeşlerimiz Koy kenara canım. Bak. Evet arkadaşlar, bir diğer fuardaki standımız Can Solar Enerji standımız. Yine burada da arıcıların güvenlik tedbirlerine yönelik, çik sistemlerine yönelik ve yaklaşan vahşi hayvanların veya hırsızlara karşı şoklama elektrik sistemleriyle ilgili solar sistemleri var. Çeşitli başka ürünler de var. Şu şekilde. Şöyle önce ürünleri bir göstereceğim size. Örneğin bal sağımında petek silkelemede kullanılan aletimiz. Şu pet çalışıyor mu bu? Onu bir çalıştırır mısınız? Şunu. Arkadaşlar bal sağımında şu şekilde peteğimizi aldıktan sonra arıyı silkelemek için devam et. Evet, kullanılan bir sistem. Tamam. Teşekkürler. Şimdi öncelikle hayırlı olsun standınız. Sizi tanıyalım. Ben Anıl Aydoğan, Can Solar Enerji'den. Öncelikle cihazlarımı tanıtayım. Şöyle Hayırlı olsun Anıl Bey. Ne tür sistemler var solar olarak sizde? Şöyle elektrikli çift cihazlarımız var. Şöyle arkada gösterebilirim. Aynı cihazlar. Biz bunları genelde arıcılar için yapıyoruz. Evet. Arıcılar veya ceviz bahçesi olsun, herhangi bir tarla olsun, mısır tarlası. Ayı Evet. vesaire domuz girmesin diye yapıyoruz öncelikle. Şöyle cihazlarımın Ya, özelliğini anlatayım. birkaç tane var da bir soru soracağım merakımdan. Sizi yine dinleyeceğim de. Kaç voltla çarpıyor o? 13.000 voltaj. 13.000 volt. Evet, 13.000 Yani volt. herhangi bir mesela bir ayı yaklaşsa arılığımıza Çarpar şöyle ve bir uzaklaşır. dokunduğunda hemen yumuşatıyor değil Evet, mi? çarpar ve uzaklaşır, bir daha yaklaştırmaz. Bir daha da yaklaştırmaz. Peki kazara bizi çarparsa ne olur? Bizi de yaklaştırmaz. Allah muhafaza eylesin. Ona dikkat etmek lazım. Tamam, şimdi devam Şimdi edebilirsiniz. şöyle özelliklerini anlatayım. Evet. Gece gündüz sensörü cihazlarımız. Bir konumunda sadece gece çalışır, iki konumunda gece gündüz çalışır. Şurada gösterebilirim yandan. Sonra akünün voltajını görmek için şurada bir akü voltmetremiz var. Buradan akünün voltajını görebiliriz. Evet. Evet. Akünün voltajını görebiliriz. Ekstra yan tarafta harici şarj özelliğimiz var abi. Şu şekilde çalıştığı zaman Evet. lambamız yanıyor burada. Yandığını, yani cihazımın çalıştığını buradan Evet. öğrenebiliyorum. Şu anda elektriği çekiyor ve veriyor. Evet. Sonra şurada şöyle bir cihazlarımızın özellikleri olan kataloğumuz var. Şu şekilde gösterebilirim. 20.000 metre tel mesafesi vardır cihazların. Harici şarj özelliği, gece gündüz modu, 13.000 voltaj, 14 Sizin amper jelik şey sonrası. 20.000 metreye kadar tel Evet, döşeyebiliyoruz. evet, evet. Tellerimiz şunlar mı? Şunlar. Hem şunlar, hem bunlar. Hem böyle var, Evet. hem de şöyle Şu şekilde ipli bir şekilde. ipli olanlar da var. İçinde gene tel servisi vardır. Tel servisi var. Evet. Tamam. Onları da izolatörlerle. Setimizi de şöyle açıklayayım ben size. Set halinde satıyoruz bu cihazı. 50 adet jeneratör, 2 adet kapı ayı, dikkat elektrik çift levhası ve topraklama kazıyla beraber 500 metre teliyle beraber satıyoruz. Ne kadar? Şu an 5.500 lira parakende fiyatı, Evet. fuar özel uygulalarımız fiyatı 5.000 lira. 5.000 lira. Evet. Evet arkadaşlar, yani özellikle hırsızlık olaylarının arttığı bu dönemlerde fiyatlar bu şekilde uygun. 100-150 kovanı olan arıcılara tavsiye ederiz. Burada ayrıca bir de arı kuşlarını kovmak için herhalde bu standart ses için. Bakın şu ses arı kuşunun panik anında diğer arı kuşlarına kaçın diye verdiği sinyal sesi. Evet, elektriğe ihtiyaç yok. Sabitlediğiniz noktada elektriğini kendi üretiyor. Arılığınızı asabiliyorsunuz. Şöyle içinde de 7 farklı... Arkadaşlar ben bu sesi bizzat kendi hoparlörlerimde denedim. Çok etkili. Ne kadar arı kuşu varsa, hatta başka kuşlar da varsa arasına birkaç yırtıcı kuş sesi de koydum. Mutlaka gönderiyor, kovuyor yani arı kuşlarını, başarılı oluyor. Ne kadar bu sistem hocam? Bu sistem 3.5 lira güneş paneliyle beraber. 3500 lira. Evet, 7 farklı sesi var. Aralıklı çalar kendisi.
Her seferinde de, her başa döndüğünde de karışık çalışıyor. Bunu ben diyelim ki şeye kurdum. Yaylaya arılığımı kurdum. Bunu da oraya koydum. Evet. Gece gündüz mü bu ötüyor? Yok, sadece gündüz çalışıyor. Sadece gündüz. Güzel. Tamam. Zaten gündüz geliyor. Arkadaşlar literatürde, istatistiklerde bir arı kuşunun bir günde yaklaşık 200-250 tane arıyı yediği tespit edilmiş. Düşün yani bir sürü olarak bir 3-5 belki 10 tane arı kuşunun kovanlarınızın etrafında tünediğini düşürürseniz uğrayacağınız zararı telafi etmek babında böyle bir bedel verilir mi? Artık tahlil sizin. Peki size ulaşabilecekleri firmanın bilgilendirici kataloğunu da çekelim. Şöyle numaraları falan. Şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar Can Solar Enerji firmasının sitesine site numaramız mail adresiyle normal siteniz bir saniye. Instagram adresimiz var burada. cansolarenerji.com'dan Evet. ürünleri inceleyebilirsiniz. Bu iletişim numaralarından da kendilerine ulaşarak hem ürünler hakkında bilgi hem de fiyat bilgisini alabilirsiniz arkadaşlar. Efendim hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah utandırmasın. Kolay gelsin. Arkadaşlar bir diğer standımız Arsum Apimak. Arsum diye geçiyor. Fuarda değerli bir ürün segmentini getirdiler. Hem arıların premix ve hastalıklara karşı, varroa hastalıklarına karşı mücadelesine yönelik ürünler var. Hem de şu şekilde genel olarak size göstereyim. Propolis içerikli çeşitli ürünler var. Özet geçeceğim. Sonra firma sahibiyle ürünlerin tanıtımına ilişkin kısa bir röportaj yapacağız. Peki. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Sizi bir tanıyalım. Sizler de hoş geldiniz. Ben Hakan Şen, Arsum firmasının sahibiyim. Memnun oldum Hakan Bey. Hayırlı olsun. Sağ olun. Arıcılarımıza hayırlar getirmesini diliyoruz bu fuarımızın da. Eyvallah. Bu ürün kovanda varroa mücadelesi yapmak için oksalit buharlaştırıcı. Ultrasonik olarak sis haline getirir. Evet. Uygulamada kovan üzerinde, örtüde kovan içerisinde, örtü altında kovan içerisine uyguluyorsunuz. Bir su bardağı. Şimdi bizim daha evvel oksalik asit uygulamayla ilgili tabanca şeklinde ürünler vardı. Evet. Siz Bunda farklı bir ürün daha Isıtma geliştirmişsiniz. yok, tamamen şarjlı sistem. Tamam. Yaklaşık 250-300 kovana tek şarjda uygulama yapabilirsiniz. Evet. Burada bir dolum ağzımız var. Buradan bir su bardağı oradan- içerisinde 4-5 gram oksaliti eritip Evet. buradan içine koyuyorsunuz. Evet. Boşaltım haznesi de burada, Evet. kafası. Şarjlı bir sistem. Yine bunun yanında sadece oksalit değil, aromatik bitkisel sularımızı da kullanabilirsiniz. Varroa Buharlaştırması. mücadelesinde. Evet. Bunda hepsini uygulayabiliyoruz. Şöyle bir cihazımıza bir bakalım. Kendi üretiminiz. Tabii A'dan Patentli Z'ye. üretiminiz. Tabii A'dan Z'ye yerli bir üretim. Evet. Yani neticede oksalik asiti buharlaştırma Tabii, yaparak sis haline getirip, sis haline getirip kovan içerisine veriyor. Şarj aleti herhalde Evet. şu kısmı. Tabii. Çok güzel. Çıkarabiliyoruz. Tamam. Ne kadar bunun maliyeti şu anda? Şu anda 5000 TL. 5000 civarında. Evet. Yani arkadaşlar oksalik asit uygulama tabancasının da o mekanik aksamın dahi tüple kullanılan 3000 lira civarlarında olduğunu düşünürsek garantisi var değil mi bunun? Tabii garantisi var. Evet. Amazon.com.tr'den alışveriş yapabilirler taksitli. Evet. Bütün bu ürünlerimizi Amazon.com.tr'den de taksitli alışveriş şeklinde alım yapabilirler. Çok güzel. Hakan Bey bu ürün Bu süt toplama makinemiz, arı sütü toplama makinemiz. Yine bu da vakumlu bir sistem. Yine buz ötülerinden soğuk bir zincir oluşturuyoruz. evet. Burada kavanoz içerisine sütümüz toplanır. Şu Yine yanlardakiler mi buz Evet. kutuları? Güzel. Evet. Şu şekilde. Bunlar bizim standart buz ötülerimiz. Tamam. Bunlarla böyle bir soğuk zincir oluşturuyoruz. Tabii. Arı sütünde en Evet. önemli konu. Bu şekilde kapattığınız zaman size böyle bir toplama ünitesi haline dönüşür. Evet. Yine burada arı zehri toplama makinamız var. Bu Arkadaşlar, kovan üzeri bir makine. Arsum firması daha ziyade işin teknik boyutuna,
teknik imalat boyutuna arı ürünlerinden, arı zehri gibi, arı sütü gibi ve arının teknik manada ilaçlanmasına yönelik cihazlar üretmiş ve bunları pazarlamakta. Kaç yıllık firmasınız? Biz yaklaşık 2016'da kurulduk. 2016'da 2016'dan beri bu camiada faaliyet gösteriyoruz. Çok güzel. Hayırlı olsun. Yurt dışına da ihracat yapıyorsunuz. Tabii ihracatımız var. Çok Yurt güzel. dışına da Allah gönderiyoruz. utandırmasın. Özellikle Allah muvaffak etsin. polen temizleme makinesi ve ultrasonik sis cihazımız Avrupa'da tercih edilen makinelerden. Evet. Çünkü bütün Avrupa şunu söylüyor. Biz varroa ile mücadelede oksalik asit kullanıyoruz. Başka Evet. bir şey kullanmıyoruz. Evet. Bu makineniz bizim için kullanım açısından çok pratik olduğunu söylüyorlar. Bu makinenin kullanım dönemi normal oksalik asit kullanım dönemiyle aynı mı? Şimdi Her şöyle, dönemde normal kullanılabiliyor mu? oksalit kullanımı Yani- indirme veya damlatmada 15 derecenin altına Da düştüğünde düşmesi lazım, yavru gerekiyor. olmaması Çünkü lazım. bunun sebebi soğuk havada oksalitin buharlaşmasının biraz daha yavaş olmasından kaynaklanıyor. Evet. Ama biz bu ürünümüzde biz içine koyduğumuz Zaten- oksalit miktarını biz tayin ediyoruz. Ve Bizim bu arada bir- kendiniz üretiyorsunuz. Tabii. Birim zamanda bizim nozzle'ımızın birim zamanda üretmiş olduğu sis miktarı belli ve onun içerisindeki oksalit miktarı da belli. Çünkü şeker gibi çözündüğü için bunu biz tayin ettiğimiz için biz sıkıntının olduğu, varroa ile mücadele etmek istediğimiz her daim kullanabiliriz. Evet. Şurada bir cihazımız daha vardı. Bu da arı ekmeği hasat Perga'nın makinesi, hasat Perga makinesi, makinemiz. evet. Bu da iki parçalı bir makine. Alt tarafımızda elek sistemimiz var. Üst tarafımızda kırıcı haznemiz var. Bu kırıcı haznemizin üzerinden şu bölgeden pergalı peteklerimizi veriyoruz. atıyoruz, Evet. evet. Buradan pergalarımız dışarı çıkıyor. Çekmece içerisine İçinde de de kırılan petekler. mumlarımız. Evet. Çok güzel. Ayrıştırma yapıyor yani. Bir Evet, çok yine güzel. bu önündeki 4 kelebeği sökerek bu ön kafayı alıp Temizliğini işlemini yapabiliyoruz. Çok güzel. Keza alttaki aynı ürün herhalde. Aynı ürün, yukarıdaki Motor ürünün kısmı. tek hali. Evet. Şu ürünümüz neydi? Bu polen temizleme makinamız. Evet. Hem yaş hem kuru polen temizlemek için kullandığımız makine. Çok güzel. Bu liofilizatörümüz. Dondurarak kurutma dediğimiz, Evet. dryer dediğimiz makinamız. Apimac 2677 S makinamız. Evet. Yine Çok güzel. bu makine içerisinde yapabileceğimiz ürün numunelerimiz işte nedir? Süzme yoğurdumuz, liofilize toz balımız, apilanil özellikle arı sütü. Yani bu ürünleri burada 1 kiloluk kapasiteli bir makine. Çok güzel. Gerçekten çok değerli ürünler Eyvallah. üretmişsiniz. Türk Sağ olun. ve dünya arıcılığına sunmuşsunuz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Size ulaşabilecekleri numara zannediyorum şu numaralar. Kayıtlı olan numaralar. Evet. Sevgili arkadaşlar, bu gördüğünüz ürünlerle ilgili bilgi edinmek, ürün fiyat segmentine ulaşmak ve sipariş vermek için bu numaralardan ve şu internet adreslerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz Hayırlı teşekkür olsun ederiz. tekrardan. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bir diğer standımız Ekim Premix. Meşhur Varroa Red ürünümüzün üreticisi olan Türkiye'nin sayılı büyük arı yan ürünleri firmalarından bir tanesi. Güzel bir stand açılmış. Bütün ürünlerini sergiliyorlar. Şöyle genel olarak önce bir ürünleri size göstereceğim. Standta sergilenen. Detay ürünleri sitelerinden site bilgilerini vereceğim. İzleyebilir, sipariş edebilirsiniz. Çeşitli premix ürünleri, arı hastalıklarına karşı, varroa'ya karşı destekleyici ve mücadele edici ürünler, nosema'ya karşı bulunmakta. Arkadaşlar bu standlardan alışveriş yaparsanız bir avantajdır. Fuar alanındaki alışverişler daima bir nebze daha hesaplı oluyor. Fuar bugün ve yarın da açık. Tavsiye ederim ulaşmanızı. Efendim tekrardan hayırlı olsun. Fuara hoş geldiniz. Biz de hoş geldik diyelim bu arada. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, ismim benim Feyzi Kurt. Biz Mersin firmasıyız. Ekim Premix. Evet. Mersin Silifke merkezinde faaliyet gösteriyoruz.
Evet. Bu anlamda hem vitamin ve yem katkı maddesi olarak arıcılarımızın kullanabileceği, arıyı güçlendirecek, direnç verecek, hastalıkların yanında arının daha sağlıklı olmasını sağlayacak anlamda direnç, bağışıklığını arttıracak vitamin ve mineral takviyesi üretiyoruz. Evet. Bunları hem toz olarak şerbette veya kekin içine katarak veya sıvı anlamında da flora olarak, nosela olarak sıvı formlarında da üretiyoruz. Ayrıca işte bildiğiniz bütün Türkiye'nin yakından tanıdığı Varoret yeni ismiyle artık Varo ismini kaldırdık. Evet. Bilav Varoret'in Varos'unu kaldırdık. Bilav Ret olarak Türkiye'de hizmete, üretime devam ediyoruz. Arıcılarımıza yine kaliteli, aynı özellik olarak, içerik olarak, etken madde olarak öncekiyle aynı. O anlamda kalitelerine hiçbir şüphe gelmesin. Çünkü birçok arıcı arkadaşımız acaba ismi değişmiş, Farklı bir ürün mü diye merak ediyor olabilir. Soruyorlar. Biz bunun üreticisi olarak bunu taahhüt ediyoruz. Arkadaşlar hiçbir değişiklik yok içeriğinde. Sadece isim isminde, yurt içindeki ürünümüzün isminde Varo ibaresini kaldırdık. Evet. Daha uygun oluyor diye. Evet. Şu anda anladığım kadarıyla en vurucu ürününüz Bilav Red ürünümüz. Çünkü sebebi de hani bildiğiniz gibi arıcıyı en fazla yoran, perişan eden. Evet. Peki şöyle zannediyorum çeşitli boyutlarda var. 5 litreliği var, 1 litreliği var, yarım litreliği var ve 250 miligramlığı var. Şimdi 250 mililitreliği aldığında daha önce göstermiştiniz, ucuyla kullanıyordu. Evet. Orada bir değişiklik var galiba. Şöyle bir değişiklik. Arkadaşlar daha pratik önceden, bir ucu böyle ince uzundu. Şimdi ama üretici firma bu tıpası çok gevşekti ve çıkabiliyordu. Bunu çözemediğimiz için, firmayla da çözemediğimiz için böyle bir uca kullanmaya gittik. Evet. Bu daha güzel, daha en azından daha güvenli. Normalde bunu deliyoruz Tabii. ve uygulamasını Yok, aynı şekilde delik yapıyor. zaten. Delik olarak delik, mı geliyor? Delik, Tamam. Kapağı kapalı. Tamam. Bu kullanıma hazır. Bu ne kadar 250 milim bir ürünümüz, Bilav Red kaç araya yeterli? 5 çıtalı ortalama 25 kovana kafi. 5 çıtalı ortalama 25 kovana. Yani 125 peteğe yetiyor bu. Yetiyor 125 petek güzel. ama bunu şöyle söyleyelim. Bir hafta arayla 3 kez 4 kez kullanacağımız Camımızı için düşünüyoruz. Evet. Ortalama 5 çıtalı ve 6-7 kovana 3 defa 4 defa uygulama yapabiliyoruz. Evet. Şu da yanlış anlaşılmasın. Bazen arıcı arkadaşlarımız çok soruyor. 3 gün arayla mı yapacağız? Hayır. Haftada bir olmak üzere her hafta, bir haftanın sonunda, ikinci haftanın sonunda, üçüncü haftanın sonunda şeklinde uygulama yapabiliriz. Üçüncü uygulamanın sonunda yine bir kontrol edelim polen çekmecesini ya da arının vaziyetini. Şayet varroa hala dökülüyorsa, dışarıdan yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyorsa yine dördüncü uygulama, beşinci uygulama yapılabilir. Tabii. Arkadaşlar tabii bu tür ürünler uygulama yapılırken daima kovan çekmecesini kontrol ediyoruz zaten. Yani ne kadar varroa dökülmüş, miktarını artıralım mı, azaltalım mı, sıklaştıralım mı? Tümü bu gözlemle ilgili. Yani bir miktar uygula, gözlemle sonucuna bak. Tekrar miktarı değiştir uygula, gözlemle sonucuna bak şeklinde ürünler. Fakat buyurun. Bir önemli husus daha belirteyim. Arkadaşlarımız bazen bu anlamda da bir soru soruyorlar bize. Dozajı ile alakalı. Evet. Fazla doz yapsak sıkıntı olur mu diye. Şimdi bizim belirttiğimiz her çıtanın arası 2 milim. Bu 2 milim yaklaşık 25-30 damlaya karşılık geliyor, tekabül ediyor. Şayet fazla doz yapılmış olsa, arımız sağlıklıysa hiçbir sıkıntısı yok. Ama şöyle bir durum oluyor. Bizim bilmediğimiz hastalıklar olabiliyor. Yavru çürüklüğü, nosema ya da varroa hasarının çok fazla olduğu, dolayısıyla arının zayıf kaldığı durumlarda fazla doz yapmayı asla tavsiye etmiyoruz. Tavsiye etmiyorum. Hem kesemize hem de ne oluyor? Fazla doz yaptığımız zaman zaten arı çok sıkıntılı. Yarın ya da bir gün ölecek arı için fazla doz yapıldığı zaman arının yükü fazlalaşıyor, sıkıntı oluyor. Evet, işin üreticisinden tavsiyeleri aldık. Efendim hayırlı uğurlu olsun tekrar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi arıcı kardeşlerimizin size ulaşabileceği bir iletişim bilgisi... Şöyle söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Biz imalatçıyız. Normalde perakende satışımız yok. Yani tamam. Bayilerden alınacak. Evet, tamam. İnternet üzerinden satış yapan ya da bulundukları bölgede arı malzemesi satan hepsinde var. Onlardan alıyorlar. Çok güzel.
Tamam efendim. Bu anlamda Tamam efendim. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun tekrar. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar fuardaki bayağı geniş olan standlarımızdan bir tanesi de Benka arıcılık. Daha ziyade arıcılık makineleri, mekanizmaları üzerine sağım makineleri, petek sır alma masaları, bal dinlendirme, süzme makineleri gibi çeşitli hem manuel hem motorlu tipli ürünler var. Şimdi bu standımızla ilgili de size bir tanıtım yapacağım. Öncelikle yardımcı olacak kardeşimiz. Sizi tanıyalım. Neşet ismim. Neşet Bey, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Ben karacılık satış personeliyiz. Tamam. Ben standınızı bir tanıtmak istedim. Ürünler tamamı yerli ve sizin üretiminiz. Avrupa normunda CE normlarını görüyorum. TS, evet. ISO. Şuradan başlayalım. Önce onlar petek sır alma tezgahlarımız. Evet. Süzme öncesi sırlı peteklerin sırrını alınıp süzme makineleri hazırlanması için evet. O kısmı da o makinelerde hazırlanıyor. Evet. Daha sonra bekleme alanlarından süzme makinelerine alınıyor. Evet. Bu modellerimiz 4 çerçeveli manuel makineler. Şu neden uzun? Daha derin yapılmış haznesi. Biraz daha fazla bal alıyor. Evet. Yani süzme işlemi tamamlandıktan sonra. Kaç kiloluk o? Bu 4 çerçeveli alt haznesi yaklaşık 75 kilo civarında, 75 civarında bal alıyor. Evet. Bu onun bir küçük modeli. Tamam. Bu da yine 4 çerçeveli ve alt haznesi bunun 25 kilo civarında, 1 teneke civarında bal alıyor. Tamam. Bunlar da yine 4 çerçeveli. Saç kalitesi, paslanmaz çelik. Evet, saç kalitesine göre ve diğer aksamlarına göre çeşitleri farklı. Şimdi şöyle mesela 4 petekli sağım makinamızın tek yönlü mü, çift yönlü mü? Tek yönlü. Peteğin bir kısmını, bir tarafını süzdükten sonra çıtayı çıkarıp diğer tarafını koymamız gerekiyor bu modelde. Evet, giriş ağızları şu şekilde. Arkadaşlar, şimdi şöyle 4 çıtalı olanın yaklaşık olarak arkadaşlar 2023 yılı Ekim ayının ortalarındayız. Ne kadar bir fiyatta veriyorsunuz şu anda bu cihazımızı? Türkiye'de ve dünyada en çok satılan manuel makinelerden modeldir. 4900 artı nakliye bedeliyle satışı var. 4900, 5000 lira civarlarında yani şu an için. Bunun malzemesi biraz daha farklı sanki. Saç kalitesi biraz daha evet, farklı. Daha yüksek. Ondaki metal aksam, bununkisi paslanmaz çelik. Krom sepetidir, paslanmaz. Tabii. Tabii böyle. Peki devam edelim. Şöyle hızlıca. Bunun ön girişi herhalde plastik, biraz daha. Plastik, diğer aksamları aynı. Tabii bu fiyatları biraz daha değiştirebilmek maksadıyla çeşitli yapılmış. Kapakları kırılmaz kapaklar. Üzerinden yani araba bile geçse kırılmaz derece. Çok güzel. Bunun içindeki metal aksam. Ekonomik model. Bu şey değil. Paslanmaz değil ama dışı emaye mi bu? Boyalı. Şu bu boyalı. Elektronik anladım. boyalıdır. Bunlar plastik. Plastik aksam. Bu ne kadar bunun fiyatı? Plastik. Bu da 4000 lira artı kargo bedeli. 4000. Çok güzel. Üçlü. 3 çerçeveli, 3 tane büyük çerçeve, 12 tane küçük ballık dediğimiz, yarım ballık dediğimiz çıtalardan konulabiliyor bunlar. 20 kilo civarından yine alıyor değil mi? Evet. 20 kilo civarında. 2 tane. 2 çerçeveli manuel. 2 çerçeveli. Çok güzel. Bu 2 çerçeveli olan hani küçük arıcılarımızı almasını kolaylaştırmak bakımından ne kadar fiyat bunun? Bunun fiyatı 3550 lira. 3550 lira. Evet. Çok güzel. Şöyle aynı değil. Motorlu. Türkiye'de ilk bizim firmamızın üretimidir. Evet. Şarjı kendinden bataryalı. Çok güzel. 4 çerçeveli motorludur. İçerisinde batarya var. Hem bataryalı çalışıyor hem de... Yani bunu arıcı evinde aşağıda önce şarj ediyor. Evet. Sonra yukarıda yaylasındaki arılığa getiriyor. Evet. Elektrik ihtiyacı bulunmaksızın motoruyla orada sağımını gerçekleştirip aşağı getiriyor. Çok güzel. Çok güzel. Enerjiye de ihtiyacı yok. Sökebiliyor sadece. Batarya çok güzel. Kısmını taşıyabiliyor. Bu batarya kısmı herhalde pratik. Takımı çıkarılması pratik şu şekilde.
Çok güzel. Bunun fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı da 18.500 lira. 18.500. Arkadaşlar özellikle aralığı uzak yerlerde olup elektrik ihtiyacı olmasına rağmen bulunmayan arıcılarımız için bir çözüm önerisi. Keza diğeri de herhalde kalite olarak bir farklı modeli. Evet. Bunlar dinlendirme kazanlarımız anladığım kadarıyla. Bu ne kadar? 500 kiloluk bir dinlendirme kazanı. 500 kilo, 30 kilodan Kaldırabiliyor 500 mu o alttaki sistem? Evet. Ayaksız. Ayak. Evet. 500 kilo, 300 kilo, 300 200 kilo. Çeşitli Tüm boyutlarda var. kapasitelerde var. Hem dinlendirme hem eleme sistemleri kazanlarımız var. Isıtma yok değil mi bunlarda? Bunlarda ısıtma yok. Isıtmalı Evet. kavramı diğer tarafta. Evet. Bu makinemiz mum eritme makinesi. Alttan ateş Tamam. veya tüp yakarak içerisinde su ve suyun buharıyla mumları, petekleri eritip tekrar kullanma imkanı sunuyor. Evet. Arıcıların ihtiyaç duyduğu ürünlerden bir tanesi. Bu makinemizde ısıtma fırını, ısıtma kabini olarak geçiyor. Evet. 8 teneke, 250 kavanoz kapasiteli. 250 kavanoz donmuş balımızı içerisine atarak. Teneke ve kavanoz halinde ısıtıp Evet. akışkan hale getirebiliyor. Çok güzel. Bunlar daha ziyade ticari faaliyette bulunan yani büyük çaplı yapan arıcılarımız için olan ürünler. Bu makinemiz Evet. yine mum eritme makinesi. Bu elektrikli sıcak hava fanıyla çalışıyor. İçerisinde yine hem çıtayla hem de pus olarak veya kırık petek olarak kullanılabiliyor. Evet. Üstten sıcak hava ötülemeli sistemiyle çalışıyor. Güzel. Burada devasa büyük bir sağım makinamız var. Bu da en büyük makinamız Türkiye'de tek 24 çerçeveli yatağlı sistem, tam otomatik, dokunmatik ekranı, zaman ayarlı. Dijital ekranları var. Kullanımlar dokunmatik anladığım kadarıyla. Aslında Evet. Bu da onun. bu da onun bir küçüğü 12 çerçeveli yatağlı sistem yine. Evet efendim. Evet. Dokunmatik ekranlı, zaman ayarlı, programları. Makine Zaten kendinde çöküyor yani bir kısım balın içerisindeki partikül. vana sayısının 2 tane olması altında çok fazla bal biriktiği için bir an önce makinenin alt haznesinin Boşaltılması. tekrardan, hızlı çalışmaya imkan verebilmesi için. Çok güzel. Burada da tabii yine çap. Bu farklı mı? 20 çerçeveli makine. Evet, dikine. Diğerlerinde mesela şeydi, şu şekilde ızgara vardı. Bunda ise direkt çıtalar. Bunu daha çok böyle akışkan kıvamlı ballarda, çiçek ballarında kullanıyoruz. Ayçiçeği gibi, evet. Bu bir küçüğü. 6 çerçeveli yatarlı modelimiz. En çok kullanılan, en çok tercih edilen motorlu makinelerimizden biri. Ne kadar bu? Bu 49.500 lira. Artı kargo. Evet. Bir şey soracağım. Bütün ürünleriniz şu an İPART destekli programlara uygun. Doğru mu? 304 kalite ürünler yani İPAR'dan tercih ettiği ürünler. Evet. Özellikle şartnamelerinde belirttiği 304 olan ürünlerin hepsi bizde mevcut. Hepsi de desteğe uygun. İPART desteklerine uygun olarak geçiyor. Evet. Bu da yine 6 çerçeveli yatarlı sepet. Sürücü sistemi farklı. Normal altı yatar sisteminde. Ekonomik model olarak geçiyor. Bunun fiyatı da 38.500 lira. Petek sayısı aynı olmasına rağmen fiyatı biraz daha uygun. Evet, burada mum sıkıştırma mı? Mum sıkma presi. Evet. Kırılan petekleri veya sır alma tezgahında aldığınız işte ballı sırları bunda sırrını ve mumunu ayırabiliyorsunuz. Evet, özellikle bal sağımından sonra. Şu kısmından dolduruyorsunuz. Elezonik sistem var Elezonik içerisinde. sistemi Sıkıştırarak balını süzüyor. alt haline, Aynen. mumunu ayrı haline Çok güzel. ayırıyor. Yani eritmekle uğraşmak istemiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Anladım. Bu aynı sistemi bir büyüğünü üstüne koyarak kullanabiliyoruz. Keza bir küçüğünü kullanarak. Kapasitelerde Evet. yapılabiliyor. Evet. Çok güzel. Efendim çok teşekkür ediyorum. Firma kataloğu var mı? Size ulaşmak isteyen arıcı kardeşlerimiz şöyle bırakırsanız. Kart sistemi bırakabilirim. Arkadaşlar bu ürünlere yani İPART destekli proje yapmak isteyen kardeşlerimiz de ulaşmak istediklerinde Benk Arıcılığa bu numaralardan ve info mail adreslerinden ulaşabilirler. Efendim hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Karşıladığınız için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.
Evet. Arkadaşlar bir diğer standımız Arı Data standı. Sadece arı ve arıcılık ürünleriyle ilgili değil, aynı zamanda işin dijital boyutu da var. Tabii zaman ilerledikçe teknoloji gelişiyor. Arılarınıza teknik manada müdahalelerinizi zamanlı, doğru ve verilere dayalı olarak yapabilmenize yönelik bazı programlar da geliştirilmiş. Şimdi Haldun Bey bu programlardan bir tanesinin üreticisi, yazılımcısı olarak şimdi bize kurduğu programı anlatacak. Hayırlı olsun önce Haldun Bey. Çok teşekkür ederim. Fuara hoş geldiniz. Siz de biz de hoş geldik. Şimdi ne tür bir program ürettiniz? Programın arıcılara ne tür bir faydası var? Onu bir öncelikle, yani bununla arıcılar ne kazanacak? Bir özet olarak anlatabilir misiniz? Hemencecik özetleyeyim. Programımız mobil telefonlar, şu an Android telefonlar evet. Mevcut. Store'dan indiriliyor. Store'dan indirilebiliyor. Evet. Android asistan adıyla. Tamam. Mobil telefonlar için arıcıların not almasını kolaylaştırmak üzere bir arıcı verimlilik uygulaması. Çok güzel. Çok güzel. Bu uygulama üzerinden öncelikle arılıklarınızı ekleyebiliyorsunuz. Tamam. Arılıklarınıza kovanlarınızı ekliyorsunuz. Sonra bu kovanlarla ilgili yaptığınız işlemleri ve programa yaptığınız bakımları hızlıca not alabiliyorsunuz. Evet, programa not ediyor. Bizim verdiğimiz katma değerimiz bu oluyor. Nasıl yapabiliyoruz? Yani bizim geçmişte herhangi bir A kovanımıza atıyorum 50 tane kovanımız var. 12 numaralı kovanımıza geçmişteki 6 ay boyunca hangi tarihte ne işlemi yapmışız, hangi sonucu almışız, ana arıyı ne zaman vermişiz, ana arının ırkı ne vesaire tüm bu bilgileri giriyoruz ve arşivini görebiliyoruz. Kesinlikle. Ve ona puanlama yapabiliyoruz gibi konuları bu programla çözebiliyoruz. Kesinlikle bunların hepsini yapabiliyoruz. Bununla birlikte planlama yapabiliyoruz. Şimdi şöyle bir kısaca bize program üzerinde gösterebilir misiniz? Ana giriş sayfası bu mu oluyor? Giriş sayfamız bu oluyor. Evet. App Store'dan indirdik. Evet. Veya Google Play Store'dan indirdik ve bu şekilde bir sayfa karşımıza geliyor. Pardon, bu ücretli mi? 30 kovana kadar herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Reklamımız tamam. var bu versiyonumuzda. 30 kovandan sonra abonelik ücretimiz var. Yani şimdilik ücretsiz görünüyor. Şimdilik ücretsiz görünüyor. Evet. Faydası olsun da ücretli olsun. Önemli değil. Yeter ki arıcı kazanılsın. Evet. Burada gördüğünüz üzere bu ana ekranımız. Burada bir arılığımız var. Evet. Arılığımıza ait de kovanlarımız var. Evet. Burada arılık detayına gidebiliyoruz. Arılık detayında bu arılığın konumu. Verileri girdiğiniz anda arılığınızla ilgili bütün lokasyonları girebiliyorsunuz. Evet. Oradaki florayı size veriyor. Florayı seçebiliyoruz. Çok güzel. Neden çiçek alacak biliyorsak. Bilmiyorsak ilerleyen dönemde öneriler yapacağız konuma göre. Anladım. Fauna ekleyebiliyoruz. Orada neler var çevremizde? Tarla var mı? Herhangi bir zarar olacak bir şey var mı? Ya da su var mı? Hangi önlemleri aldık bunları da ekleyebiliyoruz. Güzel. Buradan sonra kovanlarımız var. Kovanlarımızda hızlı kovana numara verilmiş mesela. Evet. Numaralarla isimlendirmişiz ama isimlendirmemiz şu an için serbest. Tamam. Hangi arılıkta olduğunu görüyoruz. En son ne zaman ziyaret yapmışız? Evet. Gücü nedir? Hastalığı var mıdır? Ve kaç kez, son bir yılda kaç kez buraya bakım yapmışız? Mesela şu anda bunu bu görüyoruz. İşlenmiş bir veri mi? İşlenmiş veri. Mesela ona bir tıklayalım, bir numaraya. Girdik içeriye. Mesela bir numaralı kovanımızda neymiş? Cins satın aldı mavi kafesli. Şimdi bu ana arı mı bu? Ana arımız varmış. Evet, arının cinsini Kafkasmış. Evet. Burada cins tabi bunlar kanat kırpık değil. Evet. Evre erişkin. 2023 yılı ana arısı. Ana arının özelliklerini veriyoruz burada. Ana arının özelliklerini veriyoruz. Evet. Burada kovanın özelliklerini veriyoruz. Bunu oğul yakalamışız. Şu tarihte kovana koymuşuz. Evet. Dikey bir kovanmış. Evet. Huyu sakinmiş. Evet. Şu an bir çıta yokmuş, bir kat yokmuş. Bunlar demo bilgileri olduğu için bu şekilde yer alabiliyor. Burada neler ürettiğimiz var. Bal üretiyormuşuz buradan. Bu bilgiler önemli arkadaşlar. Şimdi mesela atıyorum hangi kovanlıklarınızı ileride damızlık olarak kullanacaksınız. Bu bilgi çok önemli. Kovan sakinse, bal verimi kuvvetliyse, ana arısı mesela o bölgeye uygun ana arı veya F1 ise gibi bilgileri buradan alıp daha sonra ondan damızlık arı olarak seçip yavru alma, ana arı üretme cihetine gidilebilir. Bir bilgi platformu gibi. Evet. Buradan yaptığımız son işlemleri görebiliyoruz. Sonuç işlemimiz, aldığımız sonuç not ve atadığımız görevleri de bu sayfada hızlıca görebiliyoruz. Güzel. Mesela en son biz bu arımıza atıyorum
katı besleme veya şuruplu besleme yapmışız. Evet. Bunu bir daha kaç gün sonra yapacağımızın notunu ne alabiliyor muyuz? Görev olarak ekleyebiliyoruz. Evet, buyurun. Şöyle bir Çok önemli. bölümümüz var. Buradan kovanın tüm geçmişini, tüm yapılan işlemleri görebiliyoruz. Bakım ekleme, besleme ekleme, not ekleme, görev ekleme, zararlı mücadelesi ve hasat modüllerimiz direkt kovan üzerinden çalışabiliyor. Aynı zamanda kovanımızdan benzer özelliklerle bir kovan daha yapacaksak kopyalayarak aynısını yapabiliyoruz. Evet. Aralıklar arası taşıyabiliyoruz. QR kod oluşturup kovan üzerine ekleyebiliyoruz. Yani bir nevi özet olarak kovan takip programı oluyor yani bu. Kesinlikle kovan takip programı. Evet, evet. Bir arıcının bir kovanla ilgili yaptığı işleri hızlıca not alması, bu işlemleri geriye dönük olarak derli toplu görebilmesi, evet, ve oturup düşündüğüne planlamalarını yapabilmesi için evet, çok güzel. bir uygulama. Çok güzel. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Bunu Umarım geliştirmenizi tavsiye ederim. Şöyle ki, yani mesela ben bir arıcı olarak şuna ihtiyaç duyabilirim. Şimdi benim tamam geçmişi gördüm, arşivimi gördüm ama bir sonraki geldiğimde geçmişteki konulara, aldığım verilere, notlara dayalı olarak yapmam gereken işi bana öneren bir program olursa değmeyin keyfine. Ne güzel olur. İnşallah. Şu an bu en basit haliyle elimizde. Tamam. Bunu birinci versiyon mu oluyor? Sıfırıncı versiyon hatta. Başlamak için yarısı. Başlamak için sıfırıncı versiyon olarak arıcılarımızın beğenisine sunduk. Evet. Bundan sonra geliştirmeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun Haldun Bey. Planlarımız uzun bir şeye yayılıyor. İnşallah. Allah muvaffak etsin. Yayılıyor. Veri altyapısı tabii önemli değil mi bunda? Veri altyapısını çok sağlam almak lazım. Kesinlikle veri altyapısı önemli. Arka tarafta çalıştıracağımız algoritmalara beslenecek veri. Mesela çok özür dilerim, kodlar önemli değil mi? Kesinlikle. Arıcının çalıştığı arazi kodları çok önemli ki ona göre siz mevsimine bağlı olarak önerilerde bu programda bulunacaksınız. Muhakkak. Bunların hepsi önemli. Zaten konum verisi, arıcının bakım düzeyi, arı cinsi, arının o bölgede nasıl performe ettiği gibi bilgiler bizim tarafımıza, arıcı tarafından aktarılıyor. Biz de bunları değerlendirerek çok tabii şekilde değerli bilgilerle arıcılarımıza dönüş yapabilecek hale geleceğiz. Hayırlı olsun. Ama tabii burada hayırlı bizim olsun. veri altyapısını oluşturmamız lazım. Tabii, bu, çok önemli. Öneri kısmına geçebilmemiz için. Bununla birlikte tabii bu işler zaman alan şeyler. Allah muvaffak etsin. Ne diyeyim? Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah vatana, millete, arıcılarımıza faydalı olur. Arı Data arkadaşlar, irtibat etmek isteyen, haricen kendisi yazılım ürettirerek uygulamak isteyenler için de bir irtibat bilgi notu bırakacağım. Aridata adresinden. Şuradan isterseniz şunu açıverelim. Şey var mı ayrıca bir adres falan yok değil mi? Şu web sitemizin adresi. Size nasıl ulaşacaklar yani ulaşmak isteyen? Şu iki bilgiden ulaşabilirler. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, Arı Data firmasına arıcılıkla ilgili, yazılımlarla ilgili ulaşmak isteyenler info@aridata.io kısmından mail atabilir, ulaşabilir, iletişime geçebilirler. Hayırlı olsun inşallah. Peki çok teşekkür ediyorum tekrardan. Teşekkür ediyorum. Hayırlı başarılar dilerim. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Arkadaşlar 11. Ankara Arıcılık Fuarı da izlenimlerimiz bu şekilde. Umarım sizlere faydalı olmuşuzdur. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.